Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ilk vakamızda, iyiliksever bir genç annenin korkunç sonuna tanık olacağız. İkinci vakamızda ise, ıssız bir yolda tanınmayacak kadar dövülmüş ve acımasızca öldürülmüş seks işçiliği yapan bir kadının trajik ölümünden bahsedeceğim. Derin bir nefes alın ve ilk trajik vakamıza giriş yapalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kaliforniya'nın güneşli bir iş günü olan 2 Ağustos 1999 Pazartesi günü, genç bir annenin evinde dehşet verici bir olay yaşandı. Julia'nın patronu ailesini arayarak Julia'nın işe gelmediğini ve aramalara yanıt vermediğini bildirdi. Julia her zaman işine erkenden geldiği için bu çok tuhaftı. Julia'nın annesi Mary, dairesine gitmeye karar verdi. Geldiğinde dairesinde Julia'nın cesedini buldu. Julia iç çamaşırı ile boğulmuş ve 37 yerinden et bıçağıyla bıçaklanmıştı. Cinsel saldırı suçu gibi görünüyordu, ancak gerçek bir cinsel saldırı belirtisi yoktu. Zorla giriş veya soygun izi de yoktu. Julia'nın çantası açıkta bulundu ve içinde halen para ve kredi kartları vardı. Dairedeki lavaboda bir biftek bıçağı bulundu. Temizlenmişti ama polis, Julia'nın katilinin temizlediğine inanıyordu. Halıda ve Julia'nın vücudunda bulunan ayakkabı izleri vardı. İlk şüpheli, Julia'nın Jeremiah Overstreet adlı bir komşusuydu. Jeremiah, Holly Doyle adında çıktığı egzotik bir dansçı ile yaşıyordu. Jeremiah herkesi ürkütüyordu. Tecavüz ve hırsızlıktan önceki yıllarda sabıka kaydı vardı. Julia'nın ölümü sırasında, Jeremiah Kaliforniya, Fresno'ya taşındığında şartlı tahliyesini ihlal etmişti. Julia'nın cesedi bulunduktan sonra, polis orada olduğu için Fresno'dan ayrıldı. Apartman müdürünün karısı polise Julia'nın ölmesinden birkaç gün önce Jeremiah'nin ona kırık bir cam gördüğünü söylediğini söylemişti. Jeremiah, pencereyi tamir etmesi için onu karanlık bir koridorda onunla birlikte yürümeye ikna etmeye çalışmıştı. Kadın, Jeremiah'e kocasına pencereden bahsedeceğini söyleyebildi. Hiçbir zaman cam kırılmadı. Polisin araştırdığı diğer şüpheliler Julia'nın eski kocası John ve John'un yeni kız arkadaşı Brenda'ydı. Polis, John'un nafaka ödemelerinde geciktiğini ve Julia'nın ölmeden birkaç gün önce onunla ve Brenda ile tartıştığını keşfetti. Cinayet gecesi John iki çocuğuyla birlikteydi. Ancak gölde yaptıkları geziden eve geç geldikleri için onu evinde kalmaya davet etti. John ve Brenda, Holly gibi ifadeleri alınıp geri bırakıldı. Polis, delil bulmak için Julia'nın dairesini aramaya devam etti. Bulduklarında, bir gömlekten kopmuş bir düğme keşfettiler. Düğmenin üzerindeki logoda Eddie Bauer 1920 yazıyordu. Bu, Julia'nın giysileriyle karşılaştırıldı, ancak sahip olduğu herhangi bir eşyadan gelmiyordu. Polis yakındaki bir Eddie Bauer mağazasına gitti. Düğmenin kadın veya erkek gömleğinden gelmiş olabileceğini söylediler. John ve Brenda, mağazadan herhangi bir gömleği aldıklarını reddettiler, ancak Holly, Jeremiah için bir Eddie Bauer gömleği satın aldığını açıkladı. Yeşil, ten rengi ve kırmızıydı ve mağazadan tam gömleği seçebildi. Julia'nın öldürülmesinden bir hafta sonra, Jeremiah Overstreet şartlı tahliyeyi ihlal ettiği için tutuklandı. San Jose'de bir otelde bulunmuştu. Polis, Jeremiah'nin cüzdanında Julia'nın kartvizitlerinden birini buldu. Onu bir hatıra olarak aldığına inanıyorlardı. Kanıtlar az olduğu için polisin devam edecek fazla bir şeyi yoktu. Julia'nın annesi Mary, polise Julia'yı öldüğü gece saat 19:30 civarında aradığını açıkladı. Julia annesine bir komşuya yardım ettiği için onu geri arayacağını söylemişti. Julia'nın dairesinde adli tıp kanıtı bulunamadı, ancak polis Jeremiah'nin dairesini aramaya karar verdi. Dairede polis, kan gibi görünen kırmızı ve kahverengi lekeler buldu. Lekeler test edildi ve iki kadın donörden geldiği ortaya çıktı. DNA, Holly ve Julia'nın kanının bir karışımıydı. Polis Jeremiah ile konuştuğunda, Julia'nın dairesinde olduğunu kabul etti. Sadece ondan bir araç için borç istediğini söyledi. Jeremiah o sırada işsiz olduğu için polis ona inanmadı.
Veremiye'nin parmak ekleminde de bir kesik vardı, polis bunun Julien'i bıçakladığında olduğuna inanıyordu. Temmuz 1999'da Jeremiah birinci derece cinayetle suçlandı ve ek olarak tecavüze teşebbüsten tutuklandı. İddia makamları, Veremiye'nin bir kurban peşinde olduğuna inanıyordu. Müdürün karısına kırık bir cam olduğunu söyleyerek onu kandırmaya çalışmıştı. Ancak, onu takip etmeyince, Yulia'ya odaklandı ve dairesine girmeyi başardı. Akşam 7:30'da Yulia annesine bir komşuya yardım ettiğini söyleyebildi. Polis, Holly dışında bu kriterlere uyan tek şüphelinin Jeremiah olduğunu biliyordu. Veremiye'nin Yulia'ya saldırdığına inanılıyor. Gömleğinin düğmesini aradı ama bulamadı. Jeremiah daha sonra bıçağı yıkadı ve dairesine geri döndü. 1 Mart 2003'te Jeremiah birinci derece cinayet, tecavüze teşebbüs ve hırsızlıktan suçlu bulundu. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın 2 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Julien'in en büyük oğlu Nathan, Veremiye'nin cezasını çekerken okuduğu bir mektupta, mahkemede Veremiye'ye annesinin karşı koyabildiğini ve onu yakalatmak için ipuçları bırakabildiğini söyledi. Jeremy tam bir canavardı. Daha önce başka bir kadına tecavüz etmişti ve hala şartlı tahliye ile salıverilmişti. Veremiye'nin hapse atılması gerekirdi ama onun yerine serbest bırakıldı, Fresno'ya kaçtı ve Julia'yı öldürdü. Şimdi, Julia'nın oğulları anneleri olmadan büyümek zorunda kaldı. İkinci vakamıza geçiş yaparken sizlerin bu olay hakkında düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. 23 Kasım 2009'da Louisiana, Lake Charles'ın hemen dışında tenha bir yolun kenarında genç bir kadının cesedi bulundu. Yol o kadar tenhaydı ki, çevrede sokak lambası yoktu. Cinayet aşırı derecede çok acımasızdı. Tanınmayacak kadar dövülmüştü. Kurban yüzüstü yatırılmış ve bir kot etek giymişti. İç çamaşırları açıktaydı ve gömleği aşağı çekilmişti. Parmak arası terlikleri 2 farklı yerde bulundu. Karşı koymaktan ellerinde savunma kesikleri vardı. Olay yerinde bir şeker paketi ve kan lekeli taşlar bulundu. Kanıtlar toplandı ve kriminal laboratuvara gönderildi. Adli tabip, kurbanın ölüm nedeninin kafasına künç cisimle alınan darbe olduğuna karar verdi. Sebebin cinsel olduğuna inanılıyor, ancak cinsel saldırı gerçekleşmeden önce saldırganla savaşılmıştı. Tecavüz kiti yapıldı ama DNA bulunamadı. Ancak kurbanın tırnaklarının altından DNA örneği alındı. Olay yerindeki şeker paketinden alınan tam bir profil de vardı. Kurban, sonunda vücudundaki ayırt edici dövmeden teşhis edildi. Sierra Bozyguard olarak tanımlandı. Kalıcı Sioux Parish Şerif Ofisi, katilin daha önce de şiddet içeren bir suç işlediğine inanıyordu. DNA'nın hapishanede olmasını umdular, ancak eşleşme bulunamadı. Sierra öldürülmeden önce, birkaç Hispanik ırklı erkekli bir partiye katılmıştı. Bu adamlar cinayet mahallinin yakınında inşaat işleri yapmışlardı ve Meksika'dan belgesiz işçilerdi. Hepsi kendi DNA örneklerini verdiler ama hiçbiri eşleşmedi. Partiye katılan erkeklerden biri, polis onunla konuşamadan Meksika'ya dönmek için ayrılmıştı. Polis, onu bulmaya çalışmak için FBI ve Amerika Birleşik Devletleri Polis Teşkilatı ile birlikte çalıştı. Ne yazık ki, Sierra'nın davası yaklaşık 6 yıl boyunca soğuk kalacaktı. Sierra'nın davası, Sioux Parish polisinin aklından hiç çıkmadı. Parabon Nanolabs tarafından oluşturulan Snapshot DNA Phenotyping adlı yeni bir teknolojinin kendilerine yardımcı olabileceğini umuyorlardı. Polis, 6 yıl boyunca aradıkları şüphelinin Hispanik bir erkek olduğuna inanmıştı. Ancak oluşturulan anlık fotoğraf, mavi gözlü beyaz bir erkeğe aitti. Fotoğraf medyaya verildi. Bir kadın polisi aradı ve snapshot fotoğrafı yayınlandıktan sonra eski kocasından bir telefon aldığını iddia etti. Ona, Sierra'nın öldürüldüğü gece onunla birlikte olduğunu söylemesini istedi. Eski eş o gece sigara almak için evden ayrıldığını söyledi. Sadece birkaç dakika sonra geri geleceğini söyledi, ama birkaç saat sonra geri döndü. Adı Blake Russell'dı.
O sırada 31 yaşındaydı ve küçük sabıka geçmişi vardı. Ayrıca snapshot fotoğrafına çok benziyordu. Polis, yalnızca anlık görüntü teknolojisine dayalı bir arama izni alamadı. Çok yeniydi ve yalnızca birkaç kez test edilmişti. Bir müfettiş, Blake'in içki içtiği yerel bir bara gitti ve onunla oturdu. Bir bira şişesinden Noel ağacı yapmak istemekle ilgili bir hikaye uydurdu ve Blake'in bira şişesini alıp alamayacağını sordu. Blake ona şişesini verdi. Blake'in DNA'sı, Sierra'nın tırnaklarının altında bulunan DNA ile eşleşiyordu. Blake, Hispanik erkeklerin yaşadıkları mahallede yaşıyordu. Sigara almak için ayrıldığında Sierra'nın o partiden onunla ayrıldığına inanılıyor. Daha sonra onu gezdirip birlikte olup olamayacaklarını sordu. Onunla seks yapmaya çalıştı ama Sierra reddetti. Daha sonra sinirlendi ve şiddet uygulamaya başladı. Polis, Blake'in onu öldürmek için arabasından bir tekerlek demiri kullandığına inanıyor. Sierra karşılık verirken Blake'i tırnakladı ve DNA'sı tırnaklarının altında kaldı. Temmuz 2017'de Blake, 2. derece cinayetle suçlandı. Duruşmayı beklerken hapishane hücresinde kendini astı. Blake hüküm giymiş olsaydı muhtemelen hayatının geri kalanını hapiste geçireceğine inanılıyor. Muhtemelen bunu biliyordu ve korkakça çıkış yolunu seçti. Sierra zor bir hayat yaşarken, yine de vahşice öldürülmeyi hak etmiyordu. Sierra, Blake'i reddetti ve bunun için öldürüldü. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın, desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.